Basit otomasyonla tekrar eden işlerin bunların tamamı yapay zekaya yaptırılabilir. Burada insanlar kendileri adına bir risk görüyorlar genelde. Yapay zeka işimi elimden alacak mı diye. Öğrenciler bugün yapay zeka kullanıyor, çalışanlar yapay zeka kullanıyor, şirketler yapay zeka kullanıyor. Herkes kendi segmentinde bunu kullanmak zorunda. Siaflex'in sunduğu Speak Up başlıyor. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up YouTube yayınımızda teknolojinin, liderliğin, stratejilerin ve kültürün nasıl evrildiğini hep beraber keşfediyoruz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü konuğum Siaflex CEO'su Eser Esen. Eser, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin? Seve seve. 76 doğumluyum, Aydınlıyım aslan. IT sektöründe çalışıyorum 29 yıldır. Siaflex'in şu anda yöneticisi pozisyondayım. Geçtiğimiz dönemde farklı entegratörlerde, uluslararası entegrasyon yapan şirketlerde ve üreticilerde çalıştım. Hazır mısın? Hazırım. Sana 3 tane başlık vereceğim, birini seçmeni rica edeceğim. Teknoloji, kültür, liderlik. O zaman teknoloji. Geleceği şekillendiren en kritik teknoloji hangisi? Yapay zeka mı, biyoteknoloji mi? Biyoteknoloji. Biyoteknoloji mi, blockchain mi? Biyoteknoloji. Biyoteknoloji mi, IoT mi? Biyoteknoloji. Biyoteknoloji mi, yenilenebilir enerji mi? Biyoteknoloji. Tamam, biyoteknolojiyi seçtin. Evet. O zaman sana bununla ilgili küçük bir soru sormak istiyorum. Genetik teknoloji ilerledikçe insan ömrünün çok uzayacağı, hatta ölümsüz bile olmanın mümkün olacağı söyleniyor. Sence 150 yıl yaşayacak olsaydın bugünü nasıl planlardın? Güzel soru. 150 yıl yaşayacağımızı düşünmüyorum öncelikle. Çünkü dünyanın istihap haddi o kadar insanın o kadar uzun süre yaşamasına izin vermez. Bambaşka planlamalar gerektirir. Bu tek başıma benim yapacağım bir planlamayla da mümkün olmaz. Bunun global ölçekte bir stratejiye bağlı olarak planlanması lazım. O zaman 150 yıl yaşamıyoruz. Şu anımızı planlamaya devam ediyoruz Buna diye kimse izin düşünüyorum. vermez. Az önce seni tanıtırken Siaflex'in CEO'su olduğundan bahsettim ve Siaflex şu an Türkiye pazarına çok dinamizm getiriyor ve lokal piyasada bulut sağlayıcı olarak siz yer alıyorsunuz. Global devlerle de ciddi bir rekabet içindesiniz. Aslında hem globalde hem lokalde neler yapıyorsunuz, kendinizi nasıl konumluyorsunuz, nasıl farklar yaratıyorsunuz? Biraz bahseder misin? Tabii ki seve seve. Siaflex'in vizyonunda global devlerin, hyperscaler'ların yaratmış olduğu bütün o kuvvetli servis network'ünün tamamını sağlamak var. Fakat bunu sağlarken de lokal pazarın ihtiyaçlarını, dinamikleri göz önünde bulundurarak sağlamak istiyoruz. Global oyuncuların sunmuş olduğu platform servislerinin tamamı, lokal yönetilen hizmet ve müşterinin nazını çeken servis sağlayıcı bakış açısıyla sunmak ilk hedefimiz. Bunu sağladığımız zaman zaten fark yarattığımızı düşünüyoruz. Türkiye'deki pek çok bulut servis sağlayıcı işin bu kısmına derinlemesine girmekten kaçınıyor ve daha basit seviyede servisler vermeyi tercih ediyor. Fakat bizim buradaki vizyonumuz global bir oyuncunun Türkiye'deki bir müşteri için sağlayabileceği bütün servisleri lokalde, onların istediği standartlarda, regülasyonlara uygun ve yerli ve milli bir organizasyon olarak sunmayı hedefliyoruz. Müşterinin nazını çeken servis sağlayıcı olmak hiç kolay değil. Umarım bu yolda size kolaylıklar diliyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten müşterimizi memnun etmek de bizim için çok önemli. Bütün aslında IT ekosistemi için önemli ve önemli bir işe girmiş bulunuyorsunuz. Peki otomasyon, yapay zeka hep burada konuştuğumuz şeyler ve hani bulut sağlayıcı hizmetlerinde bunlar da var. Dünya değiştikçe, bu otomasyonla, yapay zekayla, iş biçimleri değiştikçe sen gelecekte neler öngörüyorsun? İş hayatı nereye doğru evriliyor? Şirketler neler yapacaklar gelecekte? Şimdi bu çok farklı perspektiflerden ele alınması gereken bir konu. Basit otomasyonla tekrar eden işlerin bunların tamamı yapay zekaya yaptırılabilir. Burada insanlar kendileri adına bir risk görüyorlar genelde. Yapay zeka işimi elimden alacak mı diye. Yapay zeka işinizi elinizden almaz. Ama yapay zekayı iyi kullanan birisi işinizi elinizden alabilir. O yüzden yapay zekayı iyi kullanan bireyler olmak zorundayız. İşimizi de buna göre transform etmemiz gerekir. Bu bireysel olarak herkesin yükümlülüğü. Öğrenciler bugün yapay zeka kullanıyor, çalışanlar yapay zeka kullanıyor, şirketler yapay zeka kullanıyor. Herkes kendi segmentinde bunu kullanmak zorunda. Önümüzdeki dönemde ne yaratacak derseniz, şimdi hep veri odaklı çalışıyoruz. Temelde hedefimiz veriyi vaktinde işlemek. Vaktinde işledikten sonra kıymetli hale getirmek. Kıymetli hale getirdikten sonra karar destek sisteminden aktarmak. Yapay zekanın temelde dayandığı fonksiyon da bu. Bu veriyi vaktinde kıymetli bir şekilde ele alıp, işleyip değerlendirebilirseniz harika bir çıktı elde ediyorsunuz. Ama veriyi vaktinde işleyemezseniz
o zaman büyük problemler sizi bekliyor. Çünkü verinin kıymeti bir süre sonra kayboluyor. Peki bunu yapabilmeleri için ne yapmaları gerekir şirketlerin? Ya orada aslında şöyle bir design problemi var, tasarım problemi var. Çünkü verinin oluştuğu uç noktalar hepsi birbirinden farklı yerler. Geçtiğimiz hafta bir sunum yaparken geçtiğimiz yıl kullandığım bir slide setinden veri kopyalamak istedim. Orada 2025 yılı ile ilgili öngörünün 25 milyar ile 30 milyar arasında bağlı cihaz olacağı öngörülmüştü. Gerçekten bu veri bu hale geldi mi diye kontrol etmek istedim. Hemen onu kontrol ettim. Ağustos ayı itibariyle 40 milyar bandını geçmiş durumda. Yani öngörülenden daha hızlı bir şekilde bu büyüme sağlanıyor. Şimdi verinin oluştuğu yer birbirinden farklı uzak noktalar olmaya başlayınca veriyi işleyeceğiniz yerlerde bu dizaynınızı etkiliyor. Uçlarda oluşuyor veriniz, mobil cihazlarınızda oluşuyor, veri merkezlerinde oluşuyor, bulutta oluşuyor ya da başka platformlarda oluşuyor. Önemli olan kıymetli veriyi vaktinde işleyebilmek için doğru yerde, doğru platformu sağlayabilmek. Bulut servis sağlayıcılarının önemi de zaten burada ortaya çıkıyor. Oradaki stratejiniz, hibrit bulut stratejiniz, hangi veriyi ne zaman nasıl işleyeceğinizle ilgili ayırabildiğiniz kaynaklar sizin hep bu destek sistemlerinize, karar destek sistemlerinize sağlayıcı oluyor. O anlamda çok önemli bir yapının içinde oluyorsunuz. Aslında bulut sağlayıcıyla çalışmaları müşterilerin gerçekten karar vermelerini ve böylelikle piyasaya da daha hızlı adapte olmalarını, daha doğru bir şekilde, daha karlı bir şekilde büyümelerini sağlıyor. Doğru, bu çok doğru bir tespit. Global üreticilerin bütün satış organizasyonlarına satışla ilgili bir takım stratejiler aktarırken çok önem verdiği bir değer var. Time to market, pazara gidiş süresi. Time to market'inizi, pazara gidiş sürenizi hızlandırmak istiyorsanız rakiplerinizin kullanmış olduğu bütün kaynakları, değerleri, platformları kullanarak yapmanız gerekir. Bunun da en önemli yolu bulut servis sağlayıcılarının size sunacağı hizmetler. Oradaki platform zenginliği ne kadar iyiyse o kadar kaliteli servis alırsınız. Biz de Siaflex olarak oradaki platformları mümkün olduğu kadar müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirip derinlemesine zengin bir servis network'ü sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu platformlar ne kadar iyiyse aslında şirketler de o kadar kendi pazarlarına adapte oluyorlar. Doğru kararları doğru zamanda alıp hızlı bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar. Ve kim hangi tool'u kullanıyorsa aslında o öne geçiyor gibi bir durum oluyor. Bunu da çok iyi anladım. Peter Drucker'dan emin değilim bu arada. Ama çok emindim de şu anda emin olmadım. Neyse bakarız ona. Ya kelimelerin hepsi çok zor geliyor bana. Peki karar verirken nelere dikkat etmesi gerekiyor bu müşterilerin? Yani çünkü şöyle bir durum var. Genel buluta geçerken işte regülasyonlar var, işte kafalarda bazı soru işaretleri var, güvenlik problemleri var. Bunları nasıl aşacak müşteri ve doğru kararı aslında hangi buluttan hizmet alacağını nasıl karar verecek? İşinde fark yaratmak isteyen her müşteri neye ihtiyacı olduğunu, hangi ticari çıktılara, hangi finansal çıktılara ihtiyacı olduğunu öngörmek adına bulut servis sağlayıcıların sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilir. Fakat burada önemli olan konu verimlilik. Verimli olacak bir ticari çıktıyı sağlayabilmek için harcayacağınız para, vereceğiniz efor, elde edeceğiniz ticari çıktının birbirine paralel olması lazım. Fizibilitenin çıktısı olumlu olmalı. Fakat burada önemli unsurlardan bir tanesi şu, bazı servis sağlayıcılar bazı platformlarla gerçekten fark yaratan değerler üretiyorlar. Bir veriyi vaktinde işlemenizi sağlıyorlar. Bir veriyi daha isabetli işlemenizi sağlıyorlar. Bir veriyi daha hızlı işlemenizi sağlıyorlar. Bütün bu farklılık sizin pazarda rakiplerinizle olan rekabetinizi çok gerçekten ön plana çıkmanızı sağlıyor. Bu açıdan çok önemli bir karar verme noktası. Burada maliyet her zaman için bir parametre. Fakat maliyeti oluşturan unsurlar işinize nasıl etki ediyor? Pozitif bir çıktısı var mı? Çalışan memnuniyetinizi sağlıyor mu? Çalışanlarınızın üstündeki iş yükünü azaltıyor mu? Pazara gittiğiniz zaman müşteride daha fazla memnun olmalarını sağlıyor musunuz? Bunlar çok önemli. Hatta bununla ilgili bir örneğim var. Anlatabilirim istersen. Lütfen. Şimdi kişisel olarak biliyorsunuz hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Akşam eve giderken eşime her akşam yola çıkarken lokasyon paylaşıyorum. Bunda 2 tane ticari çıktı beklentim var. Bir tanesi eve vardığımda yemek sıcak olsun. İkincisi hanımdan fırça yememek. Oradaki amaç da işte vaktinde eve oluyorum. Bu adam nereden geliyor, ne kadar sürede evde olacak? Onunla ilgili bütün bilgiler önceden paylaşıyorum. Bu bilgi ben eve gidene kadar kıymetli. Eve gittikten sonra hiçbir kıymeti yok. Evet. Veriyi vaktinde işlerse eşim ve kabul ederse tabii ki işlemeyi. Çayımı sıcak içiyorum, yemeğimi sıcak yiyorum ve evde huzurlu bir ortamla karşılaşıyorum. Ama bu veri vaktinde ulaşmazsa eve veya işlenmezse hiçbir kıymeti kalmıyor. Bu sunduğum verinin, paylaştığım verinin de ertesi gün hiçbir karar destek sistemine faydası yok. Veri oradaki yarım saatlik boşlukta işlendi, önemini tamamladı, çıktıları oluştu, memnuniyet yarattı
ve önümüze baktık. Bu tür bir şeyi insan kişisel olarak hayatın her noktasında, ticaretin her noktasında, şirketlerin her noktasında görebiliyor. Çok güzel. Bana bu anlattıkların aynı zamanda şunu hatırlattı. Ben ilk ekip yönetimine başladığım zaman VMware'de yıllar önce, 8-9 yıl önce çok üst düzey bir müdürüm vardı, Fransız. Dedi ki bir liderin en yapması gereken şey nedir biliyor musun dedi. İşte ben vizyon mudur, işte motivasyon mudur falan böyle bütün kelimeleri sarıyorum. Hayır dedi, karar vermektir dedi. Karar verebilmek en önemli şeydir. Kötü karar, iyi karar önemli değil dedi. Karar verememek en kötüsüdür dedi. Ve aslında sen hani kişisel olarak bana bunu öğütlerken hani bir ekip yöneticisi olarak aslında şirketlerin de bunu yaptığı zaman ne kadar fark yarattığını, senin de rahatlıkla sıcak çay içtiğini ve güzel yemek yediğini anlıyorum. Çok çok güzel bir örnek oldu. Peki sen dedin ya rekabette fark yaratıyorlar müşteriler. Senin de rekabetin var. Sen de piyasada fark yaratıyorsun ve fark yaratırken de seni destekleyen üreticilerin var global anlamda. Doğru. Ve HP, Cloud Sigma gerçekten sana çok destek oluyor ve başka birçok üretici var tabii ki koca bir bulut sistemi kurulduğu zaman. Peki sen globalden gelen desteği lokalde nasıl lokalleştiriyorsun ya da oradan gelen mesajı burada nasıl çeviriyorsun? Nasıl bir denge kuruyorsunuz? Şimdi globaldeki üreticinin karar mekanizması, stratejilerin oluştuğu yer işte Amerika'daki genel merkezindeki üst düzey yöneticilerin oturup toplanıp çıkardıkları strateji havuzundan ibaret. Türkiye'deki pazar gerçekleriyle bunu örtüştürmek her zaman çok mümkün olmuyor. Türkiye'de pazarın beklentileri globaldeki hayal edilen maturity seviyesinde, olgunluk seviyesinde olmayabiliyor bazen. Şimdi olgunluk seviyesi arasında fark olduğu zaman üzerimize bir rol daha geliyor. Pazara eğitmek. Neye ihtiyacımız var? Bunu gerçekleştirerek hangi çıktıları elde edebiliriz? Nasıl verim alabiliriz? İşimiz nasıl iyileşebilir? Bu taraftaki öngörülen o stratejilerin tamamını sahada dümdüz uygulamaya çalışırsanız pazarlarınızda bir bağlantı kopması yaşanır ve çok yukarıdan gerçekten pazar dinamiklerine hiç dokunmayan bir strateji uygulamaya çalıştığınız için de başarılı olmanız çok tesadüflere kalır. Ama bizim uygulamaya çalıştığımız şey şu, biz yerel marketin ihtiyaçlarını, lokal marketin ihtiyaçlarını global standartlarda bir servis sağlayıcı olarak karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye'de rekabet ettiğimiz kurumlar var ama işbirlikteliği yaptığımız kurumlar da var. Bunların içerisinde global üreticiler var, lokal servis sağlayıcılar da var. İşini yeterince iyi yapmayan veya o zengin servis derinliğini sağlayamayan servis sağlayıcılarla rekabet etmek zorundayız. Çünkü pazarın olgunluk seviyesini aşağıya çekiyorlar. Olgun bir pazar bizi de daha iyi teknolojiler sunmaya teşvik edecek ve zorlayacaktır. Bu da bizim kişisel gelişimimiz için, şirket olarak gelişimimiz için çok önemli. Evet. Ya rekabetten hoşlandığını anlıyorum. Çünkü az önce dedin ya benim gibiler aslında benim rakibim değil, beraber iş ortağım. Ve çok da katılıyorum. Çünkü ülke olarak baktığınız zaman müşterilerimiz bir yerlere doğru gitmeye çalışıyor kendi işlerinde. Üreticiler ürünler üretiyorlar. İş ortakları var. Şimdi servis sağlayıcılarımız var biz. Hep beraber bütün paydaşlar bir yere doğru gitmeye çalıştığımızda ve beraber hareket ettiğimizde ülkemiz de kalkınıyor. Gerçekten hani bu mesajı vermen çok önemli. Umarım herkes belli bir seviyede, belli bir kalitede verir. Az önce de şeyden bahsettin. İşte piyasayı eğitmek istiyoruz dediğini böyle anlıyorum ben. Doğru. Yani hep beraber bizim kaliteli hizmet veren, gerçekten müşterisinin yanında onu anlayan ve beraber işi büyütmeye çalışan insanlar olarak görmemiz gerekiyor. Hatta seninle sohbetlerimizden birinde şey demiştin. Biz hep beraber müşterilerimizle bir arabaya biniyoruz. Ve hani arabaya bindiğin zaman hangi müziği dinleyeceğiz? İşte ne kadar hızlı gideceğiz? Cam Bu bir açılacak yolculuk. Çok güzel. Anlatır Bu bir mısın? yolculuk aslında. Ne yapıyoruz? İşte bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyoruz hep birlikte. Ortak bir karar almışız. Gideceğimiz, varacağımız yerin aynı olması lazım. Öncelikle aynı arabadayız. Ama yolculuk da bir deneyim. Yolculuk esnasında ne zaman kahve içilecek, hangi müzik dinlenecek, arabanın ısısı nasıl olacak? Bütün bunların hepsini ortak belirlememiz lazım. Çok Lokal bir servis sağlayıcı olarak orada yaptığımız şey gerçekten müşterimizin ihtiyacını, zevklerini, beğendiği şeyi, onun için ilgi çekici konuları, gelişmek istediği alanları gerçekten anlamak istiyoruz ve bu yönde onlara fayda sunmak istiyoruz. O açıdan da servis kalitesini o şekilde zenginleştirmek istiyoruz. Peki özellikle anlamak istiyoruz dedin diye müşterimizi bu kadar güzel bir de nazını da çekmek istiyorsun. Onda Yani problem yok. CFlex olarak ne yapıyorsun da bunları sağlıyorsun? Biz standart servislerimizi sunarken müşterimize bir menü üzerinden bir teklifte bulunmuyoruz. Müşterimizin iş yüklerini inceliyoruz. Ticari beklentilerini inceliyoruz. Önümüzdeki yılla ilgili stratejilerini konuşuyoruz. Büyümek istedikleri yerleri, problem yaşadıklarını düşündükleri yerleri, uymak zorunda oldukları regülasyonları onları kendileriyle konuşuyoruz. Ve bunun sonucunda ortak bir varış, destinasyon kararı veriyoruz. Arabaya ondan sonra biniyoruz. Ortak gidilecek yola karar vermeden arabaya indiğimiz zaman
başarılı olma şansımız yok. Kimsenin de memnun olma şansı yok. Standart olarak belli destinasyonları herkes seçiyor. Çünkü beylik laflar orada çok fazla havada uçuşuyor. Yönetim danışmanları sağ olsunlar. Herkes yapay zeka stratejileri kurguluyor. Herkes işte hibrit bulut stratejileri kurguluyor. Fakat günün sonunda işletmenin ticari beklentilerinin ne karşılıyor? Stratejilerine ne hizmet ediyor? Önümüzdeki dönemde büyümesinin önünde engel olan bir parametre var mı? Bunu ortadan nasıl kaldırırız? Bunların hepsi birebir terzi işi çalışmalarla çözülebiliyor. Bizim orada çok önem verdiğimiz şey bu terzi işi, analizler, çalışmalar ve bunların çıktısı olarak teklif üretmek. Çok güzel. Müşterilerinizle beraber yolculuğa çıkıyorsunuz. Peki bir de eserin yolculuğu var, bu hayat yolculuğu. Sen az önce bahsettin işte global şirketlerde çok üst düzey güzel yöneticilikler yaptın. Şimdi de lokal bir firmada çok global standartlarda hizmet verirken aynı zamanda ama işi büyütmeye çalışıyorsun. Yani bambaşka bir aslında iş yapış biçimi. Farkları nelerdir? Ne görüyorsun? Neler yaşıyorsun şu an? Bize anlatır mısın? Şimdi çok büyük bir uçak gemisinden daha kendi yönettiğim bir yata dönüştük. Şimdi birazcık zengin bir tabir oldu ama. Yat da güzelmiş. Yat da güzel tabir. Şimdi uçak gemisini manevra yaptırmak çok zor. Standartları belli. Onun size dikte ettiği şekilde yaşıyorsunuz. Global üreticilerde yaşamanın, çalışmanın, sen de bunu deneyimlemişsindir. En büyük zorluğu o globalde Teksas'taki merkezde karar verilmiş stratejileri sahada uygulamak gerçekten zor olabiliyor. Evet. Şimdi burada biz organizasyonun hangi yöne gitmesi gerektiğine beraber karar veriyoruz. İçerideki ekibin kişisel stratejilerine, planlarına, inisiyatiflerine, taktiklerine birlikte karar veriyoruz. Bu planı da beraber execute ediyoruz, uyguluyoruz. Bunu uyguladığımız zaman da iş çıktılarının tamamen kendi kararlarımızın neticesinde oluştuğunu fark ediyoruz. Bu herkesin üstünde çok büyük bir motivasyon yaratıyor. Lokal bir firmada çalışıyor olmak gerçekten bu anlamda önemli ve fark yaratıyor. Fakat firmamız lokal değil. Bölgesel servisler veren bir şirketiz. Yurt dışında da faaliyetlerimiz var. Bu sebeple de multinational bir firma olma yolunda da ilerliyoruz. Çok güzel. O zaman tekrardan multinational firmaya geçmiş gibi olacaksın. Şimdilik yatın tadını çıkarıyorsun diye anlıyorum. Tekrar uçak gemisine doğru gideceğiz. Bir fark da kendi kültürümüzle. Harika. Kendi kültürünüz nasıl bir kültür? Bizim kültürümüz aslında organizasyonun içerisinde bütün ekip arkadaşlarımıza sirayet etmiş bir şey. Çünkü bütün strateji kitaplarında yer alan kültür, stratejiyi kahvaltıda çerez niyetine yer değişine biz çok inanıyoruz. Şirketin içerisindeki bütün arkadaşlarımız ne yapmak istediğimizi biliyorlar, ortak hedeflerimizi biliyorlar. O stratejiye de katkı veriyorlar ve bir paydaşı oluyorlar. Böyle olduğu zaman hepimiz aynı hedefe doğru hareket ediyoruz. Herkesin farklı rolleri olabiliyor ama hangi amaca hizmet ettiğinin farkında oluyor. Çok globalde alınan kararlarda genelde biz lokal ya da bölgesel ülke yöneticileri olarak bu stratejileri uygulasak bile gerçekten neye hizmet ettiğimizi çok fark edemeyebiliyorduk. Birkaç sene sonra bambaşka bir stratejinin bir parçası olduğu ortaya çıkabiliyordu. Burada hiç öyle bir durum yok. Bütün herkes bütün şeffaflığıyla stratejilerimizin farkında, bunların bir paydaşı olduğu için de daha hevesli, ucundan tutuyor. Bu şirket içerisindeki motivasyonu ve birlikteliği sağlıyor açıkçası. Evet. Liderler olarak da bunu sağladığınızı görüyorum. Çünkü biz de burada dijital dönüşümden bahsederken aslında dönüşebilmek için, gerçekten ileri gidebilmek için kültür ve liderliğin ne kadar kritik olduğunu söylüyor herkes. Yani bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. Sen bizim kültürümüz bambaşka ve başka bir yere doğru hep beraber gidiyoruz diyorsun. Liderler olarak siz aslında o vizyonu veriyorsunuz ve hep beraber inanıyorsunuz. Teknik olarak da zaten altyapınız uzun yıllardır da bu işi yapan bir altyapıdan geldiğiniz için müşterinize de hizmeti verince aslında tam bir takım oyunu ortaya çıkıyor. Doğru. Yani çok da başarılı oluyorsunuz. Peki sen CFLX'i bir yıl sonra nerede görmeyi planlıyorsun? Çok tehlikeli sorular Sercan. CFLX'in daha zengin servis network'ünü hayata geçirmesini diliyorum. Bununla ilgili de gerçekten müthiş efor veriyoruz. Bu servis zenginliğine ulaştığımız zaman müşterilerimize de bunun çıktılarını görmek en büyük hedefim. Bizim yapacağımız satışın ya da elde edeceğimiz gelirin çok bir önemi yok ilk etapta. İlk etapta yapmaya çalıştığımız şey müşteri memnuniyetini artırmak, müşteride daha fazla servis verebilmek ve bunu da sürdürülebilir kılmak. Asıl önemlisi de o verdiğimiz servisin çıktılarını müşterimizle beraber deneyimlemek. Bunu yaşadığımız zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Şirketin içerisinde de hep birlikte çok üstüne sıkı sıkıya düştüğümüz konu bu. O deneyimi müşterimizle beraber olumlu, pozitif ve ileriye dönük olarak yaşamak. Umarım gerçekten de bunları elde ederiz. Hatta bir yıl sonra yine seninle sohbet ederiz ve bu çıktıkları, neler yaptığımızı, nereye evrildiğini bu işin hep beraber tekrar konuşuruz. Umarım. İyi ki geldin. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
Davetiniz için teşekkür ederim. Kendimizi anlatma fırsatı verdiniz, beni anlatma fırsatı verdiniz. Önümüzdeki dönemde de gelişmeleri seninle paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. İyi ki geldin. Umarım hayallerindeki gibi çok güzel işler yaparsınız ve Siaflex istediğin gibi büyütürsün. Benim aklımda çok küçük bir soru var. Eser ismi nereden geliyor? Zor soru. Şimdi gerçek hikayemi istiyorsun, Gerçek piyasada hikaye anlattığım istiyorum. hikayemi istiyorsun. Bir gerçek hikaye alalım da bakalım. Tamam. Babamın bir arkadaşı var, futbolcu. Kaleci Eser. Babam da onun çok yakın arkadaşı. İsmini çok beğeniyor. Babam da futbolcu bu arada benim. İşte o zaman ismi beğeniyor ve diyor ki soyadımla çok uyumlu. İsmi de kullanabilirim. İsim oradan geliyor açıkçası. Arkadaşın ismini beğeniyor ve Çok kullanıyor. güzel. Ama şimdi Eser Esen demek çok zor oluyor. Gerçekten bir tekerleme gibi. Doğru. Hani bazen dilim sürçebiliyor. Gerçekten zor ama çok da farklı. Kimsede olmayan bir isim. Yani İyi çok koymuşlar. şaşıracaksın, 40 tane falan var Türkiye'de. Aynı isim ve soyadlı mı? Evet. İşte bunu hiç bilmiyorum. Bir tanesi bilişimde hatta. Bilişim çok zor. Evet. O zaman evet. işin Almanya'da zormuş. yaşıyor Allah'tan. Öyle bir Oo, derdimiz iyi ki yok. bizim ülkemizde değil. Türkiye'de değil. İyi ki geldin Eser gerçekten. Teşekkür Umarım ederim, çok keyifli yolunuz oldu. açık olur. Çok da keyifli bir dönem geçirirsin. Teşekkür ederim Sercan. Keyifli bir sohbetti. Ağırladığınız için teşekkür ederim. Bugün Siaflex CEO'su Eser Esen'i konuk ettik. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Bu arada yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.